tarlaya bırakılan küçük bir kimyasalın yıllar sonra bir kartalın vücudunda birikebildiğini biliyor muydunuz? Bugün besin zinciri ve besin ağlarında ilerleyen enerji ve madde akışını, ayrıca bu süreçte ortaya çıkan biyolojik birikimin doğadaki etkilerini birlikte keşfedeceğiz. Doğadaki bu görünmez yolculuğu takip etmeye hazır olun. Ekosistemde madde ve enerji akışı. Canlıda gerçekleşen yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için enerjiye ve karbon, azot gibi inorganik maddelere ihtiyaç duyulur. Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için enerjinin bir biçimden başka biçime dönüştürülmesi gerekir. Bunun için öncelikle güneşten gelen ışık enerjisi fotosentez yoluyla bitkiler tarafından kimyasal enerjiye dönüştürülerek organik besinlerin yapısına aktarılır. Bitkilerde depolanan enerji, besin yoluyla otçul hayvanlara ve onlardan da etçil hayvanlara geçer. Canlıların atıkları ve kalıntıları, ayrıştırıcılar tarafından parçalanarak üreticiler için tekrar kullanılır hale getirilir. Bu süreçte ekosistemdeki madde ve enerji akışı, üretici, tüketici, ayrıştırıcı canlılar aracılığıyla dengede ve sürekli bir akış halinde kalır. Bu dengenin sağlanmasında besin zincirleri ve madde döngüleri önemli rol oynar. Besin zinciri. Besinlerde depolanan enerjinin üretici canlılardan tüketici canlılara doğru tek yönlü olarak iletimi besin zincirleriyle gerçekleştirilir. Üreticilerden başlayarak canlılar arasında bir zincirin halkaları gibi devam eden beslenme ilişkisi besin zinciri olarak adlandırılır. Besin zinciri, üreticilerin güneşten gelen ışık enerjisini dönüştürmeleriyle başlar. Dönüştürülen bu enerji, besin zinciri yoluyla bir canlıdan diğerine aktarılır. Aktarılan enerji, canlılar tarafından biyosentez tepkimeleri, sinirsel iletim, aktif taşıma, kas faaliyetleri, büyüme, ısı üretme gibi durumlarda kullanılır. Üreticilerle beslenen otçul canlılara birincil tüketici, otçullarla beslenen canlılara etçil ya da ikincil tüketici. Otçul ve etçilleri yiyerek beslenen canlılara ise üçüncül tüketici adı verilir. Hepçil, omnivor adı verilen bazı hayvanlar hem diğer hayvanlarla hem de bitkilerle beslenir. Hem etçil hem otçul olan bu hayvanlar besin zincirinde değişik basamaklarda bulunabilir. Her besin zincirinde bitkisel ve hayvansal kalıntıları topraktaki humus ve minerallere dönüştürebilen ayrıştırıcılar bulunur. Besin ağı. Birçok canlı tek çeşit yerine çok çeşit besin tükettiği için birden fazla besin zincirinde yer alır. Bazı canlıların birden fazla besin zincirinde yer alması nedeniyle ekosistemler çok sayıda farklı besin zinciri içerir. Farklı besin zincirlerinin birbirine bağlanarak daha karmaşık ve çok yönlü beslenme ilişkileri oluşturduğu yapıya besin ağı denir. Ekolojik piramitler. Ekolojik piramitler, bir biyotik komünitede farklı trofik basamakta bulunan canlılar arasındaki ilişkileri gösteren grafiklerdir. Besin piramidi, üreticilerden başlayarak tüketicilere kadar uzanan, canlıların doğada nasıl bir beslenme ilişkisi içinde olduklarını ve enerjinin bu canlılar arasında nasıl aktarıldığını gösteren bir şekildir. Bir popülasyonu oluşturan tüm bireylerin toplam kütlesi biyokütleyi oluşturur. Belirli bir türün popülasyonlarının beslenme düzeyindeki her bir basamağa trofik basamak denir. Her bir trofik basamaktaki canlıların biyokitlesi, bu türlerin sahip olduğu organik maddelerin toplamıdır. Birinci trofik basamakta biyokitlesi en fazla olan üreticiler bulunur. İkinci trofik basamakta otçullar, üçüncü trofik basamakta ise etçiller yer alır. Ayrıştırıcılar ise tüm trofik basamaklarda bulunur. Enerji piramidi. Besin zincirlerinde enerji akışı, üreticilerden tüketicilere doğru gerçekleşir. Bir trofik basamaktaki kullanılabilir enerjinin yaklaşık %10'u bir üst basamaktaki canlılara aktarılabilir. Enerji akışı sırasında mevcut enerjinin yaklaşık %90'ı canlılık faaliyetlerinde kullanılır ve ısı olarak çevreye yayılır. Bu nedenle enerjinin yalnızca %10'u bir trofik basamaktan diğerine geçer. Bu durum %10 yasası olarak adlandırılır. Trofik basamak sayısı arttıkça enerji kaybı da artar. Besin zincirlerinde enerjinin akışı sırasında yaşanan bu kayıplar enerji piramidi ile ifade edilir. Besinlerle alınan enerjinin bir bölümü sindirilmeden dışkı yoluyla atılır.
Dışkıyla atılan bu organik kalıntılar ayrıştırıcılar tarafından parçalanarak dönüştürülür. Bu süreçte ayrıştırıcılar kendi besin gereksinimlerini de karşılamış olur. Biyolojik birikim ve etkileri. İnsanların gerçekleştirdiği birçok endüstriyel faaliyet sonucu kimyasal ve sentetik maddeler doğaya bırakılmaktadır. Bu zararlı maddeler toprak, su gibi ortamlara karışarak besin zinciri boyunca ilerleyip insanlara kadar ulaşabilir. Vücuttan kolayca uzaklaştırılamayan bu maddeler besin piramidinde yer alan farklı trofik basamaklardaki canlıların dokularında birikir. Sonuç olarak canlılarda ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere yol açabilir. Bu durum biyolojik birikim olarak adlandırılır. Besin piramidinin üst basamaklarına çıkıldıkça canlıların vücudunda biriken zehirli madde miktarı artar. Çevrenin kurşun, civa gibi ağır metaller, pestisitler, radyoaktif maddeler, endüstriyel atıklarla kirlenmesi önemli bir sorundur. Örneğin biyolojik birikime neden olan DDT, diklorodifeniltrikloroetan, 20. yüzyılın ikinci yarısında tarım zararlıları ve sıtma taşıyan sivrisineklere karşı yaygın olarak kullanılan bir pestisittir. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar, DDT'nin besin zincirleri yoluyla ekosistemde taşındığını ve canlı dokularında biriktiğini göstermektedir. DDT'nin çevrede yaklaşık 10 yıl boyunca kalabildiğini ve fiziksel etkenlerle kolayca parçalanmadığı belirlenmiştir. DDT kullanımı 1980'li yıllardan itibaren birçok ülkede yasaklanmıştır. Bu bölümde ekosistemdeki besin zinciri ve besin ağı kavramlarından bahsedilecektir. Orman, göl, kır gibi herhangi bir ekosistemde pek çok canlı bir arada yaşar. Bir ekosistemde üreticilerden tüketicilere doğru besin aktarımı olur. Üreticilerden başlayarak bir trofik düzeyden diğerine besinin aynı zamanda enerjinin aktarıldığı yol besin zinciri olarak tanımlanır. Besin zincirinde ilk halka üreticilerdir. Üreticilerden sonraki ikinci halkada birincil tüketiciler yani otobur hayvanlar, ondan sonraki halkada ikincil tüketiciler yani etobur hayvanlar bulunur. Ölen bitki ve hayvan kalıntıları atıkları da besin zinciri halkalarındaki canlılardan ayrıştırıcılara doğru akar. Ayrıştırıcılara aktarılan bu ölü bitki hayvan kalıntıları ya da hayvan atıkları olan organik maddeler inorganik hale getirilip maddelerin tekrar doğaya dönmesi sağlanır. Ekosistemde canlılar arasındaki karmaşık beslenme ilişkileri bir ağa benzetilir ve farklı türlerin birlikte oluşturduğu bu ilişkilere besin ağı denir. Besin ağları canlıların ekosistemdeki rollerini gösterir. Mantar, ağaç, sincap, kartal, aslan, yılan, ot, bakteri, antilop, fare, tohum yiyen kuş, tilki, çalı ve tavşan canlılarından bir besin ağı oluşturmak istersek, mantar ve bakteriler ayrıştırıcı canlılardır. Ağaç, ot, çalı üreticidir. Antilop, fare, tohum yiyen kuş, sincap ve tavşan birincil tüketicidir. Yılan, kartal, tilki ikincil tüketicidir. Aslansa üçüncül tüketicidir. Canlıları trofik düzeylerine göre yerleştirdikten sonra kim kimi yer sorusunu sorup besin ve enerji aktarımını gösteren okları canlılar arasında uygun olacak şekilde yerleştiririz. Birbirleriyle kesişen besin zincirlerine örnek üzerinden bakacak olursak, ot, tavşan, tilki, aslan bir besin zinciri iken bu zincirdeki tavşan tilkinin besinidir. İkinci bir besin zincirinde tavşan kartalın besini olmaktadır. Besin zinciri ve besin ağlarında ekolojik etkileri bakımından her canlının birbirine bağımlı olduğunu öğrendik. Ancak bazı canlılar ekosistem içindeki trofik düzeyler üzerinde diğer canlılardan daha fazla etkilidir. Bu türler ekosistemde yok edildikleri veya azaldıklarında habitat değişime uğrar. Ekosistemde yok edildikleri veya azaldıklarında habitatı değişime uğratan, komünitelerde birey sayıları diğer türlere göre az olsa da etkileri fazla olan bu türlere kilit taşı tür denir. Kilit taşı türlerden herhangi birinin neslinin tükenmesi ekosistemdeki trofik düzeyler üzerinde olumsuz etki yapar. Örneğin Kuzey Pasifik'te kıyı ekosisteminde susamuru kilit taşı türdür. Susamurlarının besini deniz kestaneleridir. Deniz kestanelerinin besini de çok hücreli alg olan kelplerdir. Kelpler birçok tür için habitat oluşturur. Eğer bu ekosistemde susamuru yok olursa deniz kestanesi sayısı artar. Bu artış kelplerin azalmasına neden olur. Kelpler azalırsa da habitatları bozulan türler de ortadan kalkmış olur.
Ekosistemde besin ve iklim şartlarının değişmesi, avcı sayısının azalması, kimyasal ilaçlarla mücadele gibi çeşitli sebeplerle besin zincirinin halkalarını oluşturan canlılardan herhangi birinin sayısı azalabilir. Bu durumda o canlı ile beslenen ve aynı besin ağına dahil olan diğer canlılar da bu durumdan zarar görür. Besin zinciri yoluyla besinin, dolayısıyla enerjinin bir alt trofik düzeyden bir üst trofik düzeye aktarıldığını ve bu süreçte enerjinin bir sonraki trofik düzeye azalarak geçtiğini görüyoruz. Tıpkı enerji gibi bazı maddeler de besin zinciri yoluyla bir alt trofik düzeyden bir üst trofik düzeye geçer. Fakat bu süreçte azalarak değil, gittikçe birikip artarak aktarılır. Örneğin plastik üretimin yan ürünü olan civa, bir tür böcek öldürücü ilaç olan DDT gibi zehirli maddeler, besin zincirini oluşturan farklı trofik düzeylerdeki canlıların dokularında birikir ve zararlı konsantrasyon düzeyine ulaşabilir. Bu olaya biyolojik birikim denir. Doğada biyolojik olarak birikebilen maddeler, DDT ve civanın dışında siyanür, bazı ağır metaller ve radyoaktif maddelerdir. DDT, tarım ürünlerine böceklerin verdiği zararları azaltmak ve insanlara hastalık taşıyan sivrisinekler gibi böcekleri kontrol altına almak için uzun yıllar kullanılmıştır. Bu maddenin kullanıldığı alanlardan suyla çok uzak alanlara taşınması ve ortaya çıkardığı zararlı sonuçlardan dolayı pek çok ülkede yasaklanmıştır. DDT, yağ içerisinde çözülebilir bir madde olduğundan hayvanların dokularında birikir ve yoğunluğu besin zincirindeki daha üstteki beslenme seviyelerinde artar. Örnek olarak Uzunada Boğazı besin zincirindeki DDT değişimine bakacak olursak, deniz suyundaki milyonda 3 ppm'lik düzeyinden her basamaktaki canlıda artarak en sonunda balık kartalında 25 ppm düzeyine ulaşıp 10 milyon kat arttığı gözlenir. İşte biyolojik birikimde en çok olumsuz etkilenen canlı, besin zincirinin en üst basamağındaki canlı olmaktadır. Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olmasını üretici, tüketici ve ayrıştırıcı organizmalar sağlar. Üreticiler yani bitkiler ve fotosentez yapan mikroorganizmalar, fotosentezde ürettikleri organik besinlerde güneş enerjisini kimyasal enerji olarak depolar. Besinde depolanan bu enerji bitkilerle beslenen koyun, tırtıl gibi otçul olan birinci tüketicilere aktarılır. Aslan, kaplan gibi etçil olan ikinci tüketicilerse birinci tüketicileri yiyerek enerji elde eder. İnsan, karga, maymun gibi bazı canlılarsa hem birinci tüketici hem de ikinci tüketici grubuna dahil edilir. Ayrıştırıcılarsa enerji elde etmek için ölmüş organizma kalıntıları, dışkı, dökülen yapraklar gibi cansız organik maddeleri tüketirler. Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürerek madde döngüsünde önemli rol oynarlar. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı arasındaki bu beslenme ilişkileri besin yoluyla madde aktarımı anlamındadır. Aktarılan maddenin kaynağı güneş enerjisini kullanan ve kemosentez yapan üreticilerin sentezledikleri organik bileşiklerdir. Bu şekilde beslenme ilişkileriyle enerjinin aktarımı sağlanmış olur. Ekosistemde enerji akışı güneşten başlar ve beslenme ilişkisine dayalı olarak enerji diğer basamaklara aktarılır. Her basamakta ayrıca ortama ısı enerjisi çıkışı da olur. Ekosistemde üreticiler tarafından organik moleküllere aktarılan enerji birinci tüketicilere, buradan da birinci tüketicilerle beslenen ikinci tüketicilere ve ardından da en üst katmandaki diğer tüketicilere kadar ulaşır. Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren her katman, o canlının trofik düzeyi yani beslenme basamağı olarak adlandırılır. Trofik düzey, canlılar arasında enerji aktarımı sırasında organizmanın beslenme ilişkileri bakımından bulunduğu konumudur. Madde ve enerji akışının sürekliliği için ekosistemde bir denge olmalıdır. Bir an olsun üreticiler ve ayrıştırıcıların olmadığı bir ekosistem hayal edin. Tabii ki üreticiler olmadığından enerji üretimi olmayacaktır. Ayrıştırıcılar olmazsa da ortamda organik maddeler yani ölmüş organizma kalıntıları, dışkı gittikçe artacak ve inorganik bileşikler ekosisteme geri kazandırılamayacaktır. Şimdi de canlıların bulunduğu farklı trofik düzeyleri daha yakından inceleyelim. Üreticilerin tümü birinci trofik düzeyde bulunur. Tüketicilerden inek, koyun gibi herbivorlar ikinci trofik düzeydedir. Herbivor canlılarla beslenen aslan, kurt gibi karnivorlarsa üçüncü trofik düzeyde yer alır. Her trofik düzeyde depolanan enerji miktarı farklıdır. Birinci trofik düzeydeki enerjinin tamamı bir sonraki basamağa aktarılamaz.
Enerjinin bir kısmı hücre bölünmesi, aktif taşıma, hareket gibi yaşamsal olaylarda kullanılırken bir kısmı da ısı olarak ortama verilir. Her trofik düzeyde depolanan enerji miktarı farklı olduğu gibi biyokütle de farklıdır. Yarıkürede her yıl birinci trofik düzeyde bulunan üreticilerin faaliyetleri sonucunda büyük miktarda organik madde üretilir. Üreticilerin yapısında bulunan bu organik maddeler üreticilerin biyokütlesini oluşturur. Ekosistemdeki canlıların sentezlediği tüm organik maddeler biyokütle yani biyomas olarak tanımlanır. Ya da belirli bir habitatta bulunan canlı grubunu oluşturan organik maddenin kuru ağırlığıdır biyokütle. Ekosistemlerin özelliğine bağlı olarak trofik düzeyler arasında aktarılan enerjinin oranları farklılık gösterebilir. Trofik düzeyler arasında etkileşimi göstermenin bir yolu biyokütle piramitleridir. Biyokütle piramidinde alt basamaktan yukarı doğru çıktıkça toplam biyokütlede azalma görülür. Genellikle üretici biyokütlesinin yalnızca %10'u bir sonraki beslenme katmanındaki birincil tüketici tarafından alınır. Birincil tüketicinin biyokütlesinin yalnızca %10'u bir sonraki katmandaki ikincil tüketiciye geçer. Örneğin toplamda 1000 kilogramlık bitki tohumları onu yiyen kemirgenlere toplam 100 kilogram kazandırırken, kemirgenlerdeki 100 kilogramlık biyokütle kemirgenlerle beslenen kuşlara 10 kilogram kazandıracaktır. Trofik düzeyler arasındaki etkileşimi göstermenin diğer bir yolu da enerji piramitleridir. Burada aktarılan enerji miktarı jül ya da kilokalori cinsinden gösterilir. Üreticilerin depoladığı yaklaşık 10.000 jül olan enerji her trofik düzeye azalarak aktarılır ve üçüncül tüketicilere ulaştığında 10 jüle kadar düşmüş olur. Yani enerji üst basamaklara doğru aktarılırken her trofik düzeyde azalır. Çünkü enerjinin büyük kısmı ısı olarak ortama verilir. Bugün gördük ki ekosistemde enerji tek yönlü ilerlerken bazı maddeler besin zinciri boyunca birikerek canlıları ciddi şekilde etkileyebiliyor. Ama doğada maddeler tamamen kaybolmaz, sürekli dolaşır ve yeniden kullanılır. Bir sonraki derste yaşamın devamını sağlayan madde döngülerinin bu büyük yolculuğunu keşfedeceğiz. Biocast